Buharlı fırında pidelerim kabarmaya başladı. Evet arkadaşlar, pidelerimiz pişti. Fırından çıkıyor şimdi. Sıcak sıcak. Ben orta boy 4 adet yaptım. Bundan önceki tarihimde 2 adet büyük boy pide çalışmıştım. Şu şekilde sırtı da böyle sünger gibi bir, önce şöyle bir kesiyoruz bıçak değmeden. Biraz daha soğusa iyiydi ama arkadaşlar şu pidemin içini görmenizi istedim. Bakın şu şekilde. Bu güzel tarifimi hepinize öneriyorum. Bakın şöyle yapayım. Ne kadar güzel oldu. Merhaba arkadaşlar. Servin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan pidesi yapıyorum. Daha önce de bu pideyi çekmiştim fakat 2 tane büyük çekmiştim. Bu kez farklı şekil vereceğim. 1 bardak arkadaşlar ılık su. Kesinlikle sıcak veya soğuk olmayacak. 1 su bardağı. İçerisine 10 gram kuru maya koyuyorum. Dilerseniz siz yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum içerisine. Suyla birlikte sıvılarımı şöyle biraz karıştırıyorum. İçerisine 1 su bardağı un ilave edeceğim. Arkadaşlar bu ön maya. Önce ön maya yaparsanız eğer pide şahane oluyor. Yumuşacık sünger gibi oluyor. Mutlaka bunu deneyin, siz de çok beğeneceksiniz. Ben bunu yıllar önce bir fırında, taş fırında pide ustasından aldım tarifi. Bu tarif garantili bir tarif. Kabarması ve pidenin yumuşaklığı çok ideal oluyor. Şimdi bu şekilde 20 dakika arkadaşlar bekleyecek. Bu şekilde. Daha sonra örtüyorum üzerine. 20 dakika sonra gerçek maya yapacağız. Evet arkadaşlar. 20 dakika tam mayamız bu şekilde. Sizlere gerçekten ciddi bir şekilde öneriyorum. 20 dakika ön mayalama olduktan sonra 1 bardak ılık su 200 milim, yarım bardak 100 milim ılık su. Bunların ikisinin de mutlaka ılık olması gerekiyor pidemiz için. 1 tatlı kaşığı tuzum var. 1 yemek kaşığı zeytinyağım var. Şimdi dördünü karıştırarak ön mayalanmanın içine ilave ediyorum. Daha sonra ununu ilave edeceğim. 1 2 İkinci aşamada 3 su bardağı un koyuyoruz. Ununuzu mutlaka eleyin. İyi sonuç almak için elemek şart. Şu şekilde. Ben daha önceden elemedim, size garanti tarif vermek istediğim için. 1 bardak ön mayalamada un kullanmıştım. Şimdi 3 bardak un kullandım. Toplamda 4 bardak un oldu. Bunu şimdi güzelce karıştırıyorum. Arkadaşlar pide hamuru katı olmaz. Yumuşak olur. Biraz elimizi yağlayarak yoğuracağız bunu. Bu aşamada artık elimle yoğuracağım. Artık bu aşamada biraz da yoğurarak içindeki glutenini çıkaracağım. Arkadaşlar şu şekilde 1-5 dakika içindeki pide hamurumuzun glutenini çıkarıyoruz. Bakın ne kadar yumuşak bir cıvık hamur. Pide hamuru böyle olması gerekiyor. Şimdi şu şekilde bakın ne kadar güzel oldu. Şöyle içindeki glutenini çıkardık. Şimdi cam kabımı unluyorum.
30 dakika mayalanacak. Şimdi toparlama işlemi için çok az un kullanacağım. Şöyle bakın. Bu şekilde un hiç yerde bırakmaz. Gördünüz mü? Arkadaşlar üzerine biraz un serptim. Şimdi 4 parmak var. Bakalım hamurumuz nereye kadar gelecek. Tam 30 dakika en az hamurumuzun mayalanmasını bekleyeceğiz. Şimdi gerçek maya. Pide hamurumuz tam yarım saat uyuyacak. Kabarmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar bakın hamurumuz çok güzel kabardı. Tam 2 katına çıktı. Çok güzelliğe bakın. Şimdi ellerimi ben yağlıyorum. Fazla un kullanmamak için poşetten arındırıyorum. Arkadaşlar ellerimi yağladım. Birkaç damla da cama, masama bakın yağ sürdüm. Çünkü un kullanmak istemiyorum. Hepsini boşaltıyorum. Bu şekilde pamuk gibi bir hamur oldu. Hamurumun mayasını bu şekilde arkadaşlar alıyorum. Bundan önceki pide tarifimde 2 tane büyük pide yapmıştım. Şimdi 4 tane küçük pide yapacağım. Bakın nazikçe şu şekilde hamurumu 4'e bölüyorum. Şöyle elimle hiç kesmeye falan gerek yok. Bu şekilde önce 2'ye daha sonra 1-2'ye daha. Bu şekilde şimdi pidelerime şekil vereceğim. Pideye koyduğumuz galeta unu şöyle fırıncıların kepek koyuyorlar ya pidelerin altına. Biz de evde bunu koyuyoruz. Tam taş fırın gibi oluyor. Arkadaşlar 1,5 yemek kaşığı un var. İçerisine soğuk su. Soğuk olması şart. 1-2 kaşık soğuk suyla iyice karıştırıyoruz. Bakın bu şekilde. Karıştığına emin olduktan sonra üzerine şimdi 2 yemek kaşığı kaynak su dökeceğiz. Pidelerin üzerine fırıncı sosu diye geçiyor. 1 2 yemek kaşığı kaynak. Mutlaka kaynak su olması gerekiyor. Hamurunuzun biraz pişmesi gerekiyor. Önce soğuk su, arkasından kaynar su. Bunun biraz ılıması gerekiyor. Şu şekilde. Pide yapan sos budur arkadaşlar. Kontrol ediyorum. Evet, ılıdı. Şimdi içerisine 1 adet yumurta sarısını ilave ediyorum. Şu şekilde hazır. Pidemizi şimdi bununla şekil vereceğiz. Arkadaşlar şu şekilde pide hamurumun bir tanesini alıyorum. Bir tepside daha sonra üzerine bakın şu sostan biraz ilave ediyorum. Bununla şekil vereceğim. Şimdi eğer pidenizi ince seviyorsanız bunu bu kadar inceltmeyin. Kalın seviyorsanız o sizin zevkinize kalmış. Ben normal standart yapıyorum. Biraz daha sosundan ilave ediyorum. Şöyle yumuşacık pamuk gibi bir hamur oldu. Şimdi sosumuza parmaklarımızın şu uçlarını batırıyoruz bakın. Şu şekilde şekil veriyoruz. Bu şimdi kenarlıksız hazırladım bunu ben. Dilerseniz kenarlıkla da yapabilirsiniz. O zaman devam ediyoruz bu şekilde. Bir de kafesini yapalım. Şöyle göstereyim size. Böylelikle birinci pidemiz hazır olmuş oldu. Bakın bu aşamada
o kadar yumuşak bir hamuru hiç kesinlikle bakın un kullanmıyorum. Sadece biraz elimi yağladım. Sosla şekil veriyorum. Şekil önemli değil aslında o kadar. Önemli olan pide hamurumuzun yumuşak olması. Bu aşamada un kullanırsanız pideniz sertleşir. Şöyle getireyim ışık. Bugün hava çok yağmurlu. Şansıma pidemin ışığı yetersiz. Işık açmak zorunda kaldım. Gün ışığı, doğal ışık en güzeli oluyor. Şu şekilde. Önce kenar yapalım. Şöyle. Şimdi tepsi mayası olacak arkadaşlar 15 dakika. Şöyle susam ve çörek otunu karıştırdım arkadaşlar. Şöyle üzerlerine biraz serpiyorum. Arkadaşlar tepside 15 dakika beklettim. Şimdi 250 derece fırın buhar ayarına getirdim. Eğer buhar ayarı yoksa fırınınızın bir tas metal kapta su bırakın. Pideler buharda pişerse pufitik oluyorlar. ...250 derece buharlı fırına gidiyor pidelerimiz. Arkadaşlar tepsi mayası yaparken şöyle 2 tane bardak koyuyorum. Üzerine bu örtüyü, tepsiyi bırakıyorum. Daha sonra üzerine örtüyorum. Bu şekilde mayalandırıyorum. Buharlı fırında pidelerim kabarmaya başladı. Evet arkadaşlar, pidelerimiz pişti. Fırından çıkıyor şimdi. Sıcak sıcak. Evet arkadaşlar, Ramazan pidelerim fırından çıktı. Ben orta boy 4 adet yaptım. Bundan önceki tarihimde 2 adet büyük boy pide çalışmıştım. Evet arkadaşlar, 4 adet orta boy pidem fırından çıktı. Mis gibi kokular bütün eve yayıldı. Bu güzel tarifimi hepinize öneriyorum. Sağlıklı, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şu şekilde sırtı da böyle sünger gibi bir, önce şöyle bir kesiyoruz bıçak değmeden. Biraz daha soğusa iyiydi ama çok sıcak. Şu şekilde dokusunu size göstereyim. Aynı bir sünger oldu. Şimdi şu pamukluğu size göstermek istiyorum arkadaşlar. İçine bakar mısınız? Aynı bir sünger oldu. Ramazan 10 gün var. Bu sünger gibi pideyi hepinize öneriyorum. Şöyle açıyorum. İçini göstereceğim size. Bakın sünger. Lezzeti o kadar harika ki. Muhteşem bir lezzet. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Arkadaşlar şu pidemin içini görmenizi istedim. Bakın. Şu şekilde. Bu güzel tarifimi hepinize öneriyorum. Bakın. Şöyle yapayım. Ne kadar güzel oldu.